Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Alpçim hoş geldin. Hoş bulduk Evet, abi. geçen hafta pazartesi günü biz bir filme gittik. Sam Raimi'nin son filmi Sent Help. İzmir'in son 3 haftasını anlatan... Abi evet ya, ne yağmur yağdı ya. Şikayetçi değiliz. Çok şükür yağıyor. Ama altyapıyı halledin be kardeşim. Yüzüyor millet. Yani verin bize kürek, biz doldurak çukurları. Yani Abi Buca'da millet harbi yüzdü ya. neyse. Belli ilçelerde hakikaten altyapı çok kötü bu arada ya. Bayağı kötü. Her Yani yerde kötü oldu. her yerde aynı yerde değil kötü aga ya. bak. Her yerde aynı değil. Yemin ederim belli ilçelerde spesifik daha kötü yani. Oğlum yani yokuş yok. İyice birikiyor zaten. Neyse. Evet, bugün Sentelp'i konuşmaya geldik. Kısa bir video olacak arkadaşlar, sıkmayacak derecede. Sentelp çok garip bir filmdi. Yani Sam Raimi başkasına yazdırmış ve yazan Evet. insan Baywatch'u yazmış. Baywatch'u yazan Onu ve görünce patladık zaten. Damien Shannon ve Mark Swift, ikisi de hem Baywatch'u yazan hem de 13. Cuma'yı yazan ekip. Acayip yani, müthiş bir ekip ya. Çok iyi bir portfolyo. Zaten senaryoda Baywatch'un bir tık iyisi tarzında Yani evet, ilerledi. senaryo zaten bir yerden sonra özellikle çok sapıtıyor. Neyse, ona girmeden önce abi Sam Raimi'nin yani filmini izlemek güzel oldu. En son Sam şeyi Raimi çekti konuşmadan zaten. bu filmi hiçbir anlamı yok zaten. Evet. Sam Raimi bütün ilgi çekiciliği, Aynen. onun o kamera açıları, Evet, katları ve mizahi kattığı yönü şey. Bu sağlamış filmin yani. aynen imzası zaten. Zaten bunun önce neyi çekti abi? Doctor Strange'i çekti. Multiverse of Madness çekti. O da zaten kurgusu iyiydi 2022'de ya. çıkmıştı. İnsanlar onu hiç sevmiyordu. Ben Biz evet sevdiğimiz bir filmdi kurgu o. açısından çok kuvvetli Evet, çok bir film keyifli olduğunu bir film düşünüyorum. olduğunu düşünüyoruz ikimiz de. Anlıyorum. Biraz demode. Demode abi, bir şey Demode, diyemem. yalan Demode. yok. Ama biz seviyoruz yani o 2000'ler şeyini falan. O iyi goofy'liği, cheesy'liği seviyoruz gerçekten. Abi bu Spider-Man 1-2-3'ü izleyip büyümenin verdiği etki de ya bir evet, yandan. ondan büyük ihtimal. Sentelp de zaten hiç 2026 filmi değil. Değil, evet değil. Yani 2005 desen Okey. yersin yani. Gerçekten yersin. Onun dışında ya abi kurguya biraz değinelim. Gerçekten 2-3 tane sahne geçişi vardı. Özellikle şey sahnesi. I can do this all day sahnesi. Yani gerçekten ya mesela o sahnedeki kamera kullanımı, abi tamam mı? geçiyor Yani böyle. bu Panoramik şey. geçiyor böyle o zaman işte timelapse şeyin etkisini vermek için. Ama Aşırı bildiğimiz, komik ya. aynen o klasik bir kamera kullanımıdır. Ama efektif mi? Efektif abi. Güldürüyor mu? Güldürüyor. Güldürüyor. Domuz fight'ında üstten alttan çekimler falan da çok Evet. komik. Onun dışında işte yükseklik yaratmak için böyle yukarıdan belli sahnelerde çekmiş. Evet, Kurgusu böyle filmin... dronlar falan böyle. Onlar Aynen, falan deli dronlar komikti falan yani. patlattı mesela beni. O zaten eline drone vermişler, abi al bir şeyler yap Aynen. demişler. Hani vermiş kumandayı yapmış böyle, joystick'i almış sonra gidiyor böyle. Kat da yok, bir dakika yükseliyor öyle. Adayı çekiyor. Abi kısaca böyle film. Kurgusu böyle yani. Hani ekstra çok konuşulacak bir şey yok kurgusu üstüne. Komik ve güzel Sam bir Raimi kurgusu filmi, var yani. klasik. Konusuna girelim abi. Abi gelelim senaryoya. İşte bir kadın beyaz yaka, bir Aynen. adam beyaz yaka, bir şirketin CEO'su, başkanı ölüyor. Aynen. Ondan sonra Kadına söz verdikleri terfi vermiyorlar. onun yerine o işte o CEO olarak Bir de genel koordinatör. Yapmayanların yapmayanının yapmayan. ölen adamın oğlu geliyor ve gidip arkadaşına veriyor terfiyi. Sonra bir anda bir uçak oluyor. Tam bir 2000'ler Evet. aksiyon filmi. Random şimşek çakıyor, uçak düşüyor Aynen. falan, oralarda biz Uzular patladık kopuyor zaten. falan böyle. Oralar keyifliydi. Ondan sonra işte tam bir Bu filmin ilk çeyreğine parodi yakın Survivor sunuldu. filmi Evet. başlıyor. Ya abi bu kadının her şeyi Survivor'dan öğrenip her şeyi çat çut yapması eleştirisi mi dersin? Aynen. Senin deyinceğin bu beyaz yaka eleştirisi mi dersin? Bence filmin yani en ayakları yere basan ve benim en beğendiğim nokta oydu aslında. Evet, doğru. Yani film o şeyi çok iyi veriyor. O işte beyaz yakadaki o ünvan aşkı, işte yükselme çabaları, adam kayırma, bilmem ne mevzuları. %100 ya. La bu adadaki işte hayatta kalma şeyi bir paralelliği var. Yani ikisine ne kadar ilkel ve hayatta kalma Dürtüsel için olduğu, yani. aynen dürtüsel olduğuna dair bir paralellik var. Bunu filmin sonlarına kadar iyi götürüyor. Ya sonlarına gelmeden filmin tabii bu dediklerine Evet. ek olarak bir de tabii ufak ufak twistleri de var. İşte mesela Rachel McAdams'ın karakterin adını hemen hatırlayalım. Linda. Hı hı. Mesela Linda duygusal bir şey anlatırken bir anda hani hafif manyakçı olduğunu anlıyoruz. İşte Bradley'nin yeteneksiz derken aslında algısı yüksek bir insan olduğunu anlıyoruz. Böyle hani ufak ufak da twist yaratmaya çalışmışlar. Aynen. Tabii bu twistler sonradan sırf izleyicinin ilgisini Aynen. O da sin noktasına gelince çok zorlama ve saçma, evet, hakikaten biraz sapıtıyor. saçma Amacından. aksiyon filmi noktasına geliyor yani. Bunu maalesef kurtaramamış filmin senaryosu. Dediğim gibi en iyi, benim de en çok beğendiğim nokta beyaz yakaların o goofy eleştirisiydi. Hani Aynen. hiçbir boku yapamayan adamların çok üst kademelerde bulunması ve bunun eleştirisiydi Sentelp'te. Filmin sonuna değinelim. Zaten spoiler uyarısı vermeye gerek yok. Linda'nın Bradley'i ele geçirme
Ve onunla Hı hı. bir hakimiyet, üstünlük kurma, yani gerçek hayatın tam zıttı. Siyahsa beyazı tarzı bir noktada abi film orada Linda'yı öyle bir noktaya konumlandırıyor ki. Yani ben böyle bir şey görmedim. Linda Zuri'yi uçurumdan aşağı atıyor. O diğer adama tek atıyor orada. Zehirlenmeden kurtuluyor bir anda. Ki Zaten oralar güzeldi. Oralara kadar güzeldi bayağı. gene bir nebze keyifliydi. Ta ki bence en kötü yanı abi evi gördüğümüz noktadan itibaren. Aynen. Adada gizli bir ev varmış. Tamam mı? Bu evin sahipleri zenginmiş. Bu adaya gelim bu şekilde oluyormuş. Evin sahibi olan adam adanın çok büyük ihtimalle işte tek kullanıcısı Aynen. gibi bir şey. Linda bunu keşfettikten sonra abi Rachel oradaki imkanları kullanarak işte bıçak, yemek falan filan Evet. aslında bütün kendini geliştirme şeyini o evde yapıyor. Sonra işte çok klasik goofy filmlerde izlediğimiz gibi Linda vs. Bradley izliyoruz. Bir Aynen. evin içinde işte Linda konuşuyor. Ha arkandan geleceğim bilmem Evet, ne orada falan filan twist'i böyle açıklıyor twist falan. diyor. Abi oradaki savaş sahnesi, dövüşme, o onu ısırıyor şeyin içinde, ormanların içinde. Bradley'e kolum kadar bir şey giriyor Linda'ya böyle hiçbir şey olmuyor. Yani Gözünü gerçekten oyuyor ama gözünü kan oyuyor. çanağı alıyor sadece aynen falan, o yani. kadar. Hani Bradley bayağı bildiğin parmağın yarısını Evet. sokuyor böyle kadına, çıkarıyor, gözünde Ya hiçbir oradaki şey yok. efektler şey zaten. Sam Raimi efektleri Abi 2000'ler. berbat. Bayağı kötü. Aradaki orası. jumpscare'ler falan. Böyle ani zoomlar. Aga Tam şey. orası berbat. Çok kötü. Zaten en son Bradley bir şey oluyor, ayağa kalıyor, kayıyor, ona vuruyor falan filan. Kim vurduya bir tane beyzbol sopası Lindo geçiriyor, adamı öldürüyor, yerine geçiyor. Golf gibi oluyor. sopası. Ama golf sopasıyla vuruyor, yerine geçiyor işte. Size son 2 dakikadır anlattığım kısım filmin o kadar kritik bir yerinde ki. Bütün komiklik, ilgi çekicilik, twistlik, bütün senaryo şeyini alıp çöpe atıyor. Yani bütün benim ilgimi kaybetti o Evet, noktada. ne yazık ki öyle oluyor. Yani biz filme ilk yarısına kadar gerçekten Keyif çok al- bayağı eğlenerek keyif bayağı aldım. kahkaha attık. Ve hani filmin gerçekten potansiyeli olduğunu anladık. İşte IMDb'de niye böyle hani puanı fena değil 7.2 sonuçta dedik. Yani 3. çeyrekten sonra twist yapacağız ayağına gerçekten Filmi batırmış evet, ya. karakterler de bir şeyinden kopuyor. Bağlamından ayrılıyor abi. Beyaz yaka eleştirisi, öbürünün hani kendini geliştirme motivasyonu, işte adadan kurtulma falan. Abi öyle bir noktaya geliyor ki hadi dövüşek de film bitsine geliyor yani. Evet. Bu da çok lame bir şey abi artık. 2026 yılında 7.2 IMDb puanlı bir filmin sonu böyle olmamalı diye düşünüyorum ben. Evet abi, şimdi bu senaryonun bir elementi olan CGI'ye geçelim. Bence o da kötüydü. CGI de kötüydü abi, evet. Abi domuz özellikle berbattı yani. Evet, domuz falan kötüydü. Hatta yani o göz çıkarma sahnesindeki CGI falan da kötüydü. Aga çünkü CGI çok abartmış orada, o dövüşte özellikle. Bunlar bayağı birbirini öldürmeye dövüyor. Onu ısırıyor, ona bıçak bilmem ne. Abi en son sahnede golf sopasının tuttuğu yerde hiç kimsede hiçbir şey yok. Böyle bir dövüş de yok. Hazır burada dövüşülmemişi var yani. Vallahi bir senaryo ile ilgili işte bencesi yani bizcesi potansiyelini harcamış biraz. Son Yani yarım biraz saat. daha üstüne düşünülseydi çok daha iyi bir film olabilirdi her türlü ve aklımıza çok daha iyi kalırdı yani. Ama mesela ne olabilirdi? Bak filmden biz çıktık, direkt aklımıza bir fikir geldi filmle ilgili. Abi o evin sahibi Linda çıksaydı mesela. Evet bak, öyle bir şey olsaydı bile daha iyi olurdu, anladın mı? İşte kendi planlamış da falan. Hem filan filmin da. goofiliğine de uygundu yani. Evet, o daha uygun mesela. Hatta ben öyle sandım. İlk konuşuyor mikrofonda işte şeyin arkasına geçince. O twist bu mu geldi falan. Abi Bradley'de zaten 2 katlı ev, nasıl bulamıyorsun kadını ya? Evet ya. Evde gören malikane sanacak. Aynen. Küçücük dubleks ev yani. Buzdolabını açıyor, kapıyor falan. Ama bak filmin bu kadar eleştirdik senaryoyu da. İlk yarısındaki komedi ögeleri Gerçekten çok iyiydi ya. Bence baya komik. yani jenerasyonel olarak çok böyle şey değilseniz bence herkesi yakalayacak bir şey ya. Yani 2000'ler tarzı filmlerini seviyorsanız. Az zaten bu filmin komedi unsurunu en öne çıkaran nokta Sam Raimi'nin kamera kullanımı. Acayip tuhaf bir kamera kullanımı Evet. var. O işte dediğimiz gibi drone sahnesi. O I Can Do This, o panoramik geçiş Aynen. sahnesi. Ani zoomlar. Rachel yemek yaparken arkadan zoom atıyor bir anda, Evet. saçma sapan. Balığa zoom geliyor. Onlar falan birazcık filmin goofiliğini arttırıyordu. Bence filmin bir kötü yanında abi müzikler çok komik ve kötü. Hadi bir yere kadar anlayabiliyorsun. Ama abi duygusal sahnede bile giren müzik o kadar jenerik ki. Yani onun da üstüne düşmemişler. Tam böyle şey. Üzücü sahne, üzücü müzik. İşte aksiyon sahnesi, YouTube- aksiyon müziği. Evet. YouTube'da set müzik yazınca çıkan Aynen. ilkini koymuş yani. Pek hoş olmamış. Oyunculuklara girelim. Evet. Filmin bir güçlü yanında Rachel McAdams ve Daniel O'Brien'in performansı. Evet. Ki filmde çok fazla ekran süreleri var. Ya aslında Gerçekten. filmde baktığında çok az insan var. Yani 4-5 filmin ilk kişi çeyreğinden ya. sonra evet. Hani 4-5 kişi var da onlar da 1-2 dakika gözüküyor yani. Evet abi. Tüm film Rachel McAdams'la işte Daniel O'Brien'i izliyoruz. Ve oyunculuklarını hani gerçekten tüm yönüyle görüyoruz. Rachel Hani hem McAdams komedi çok iyi yönüyle abi. hem dram yönüyle gerçekten ikisi de parlıyor. Yani bu tarz bir film için iyi bir oyunculuk güçlü bir artı yazıyor her türlü. Bence de. Ya zaten
bütün kritik sitelerinde genel puanın yüksek olmasında da ben birkaç yorum okudum filmden sonra. Abi herkes oyunculukla ilgili. Evet. İşte adamlar parlıyor, işte şöyle böyle. Hakikaten çok iyi oynuyorlar. Film ne yarattıysa potansiyeli bu oyuncular sayesinde ve kameralar sayesinde Aynen. yaratmış Yani yani. iki kişinin ağırlıkta olduğu bir senaryoda zaten oyunculuklar zayıf olsa film zaten Berbat daha da olur. düşer. Bir Bu verirdim puanı sana da öyle diyeyim yani. alamaz yani. Ya en son işte filmin sonu ve Survivor teması ile ilgili. Abi Survivor teması da o yarışmalarda yani bayağı kolpa ya. Yani gerçekten bunu demek istemiyordum da hakikaten kolpa yani. Onu da eleştiriyor bence. Evet film birazcık. bence de. Adaya gelen bir anda kasap kesiliyor falan. Öbürü yetenek abidesi falan çıkıyor. Böyle hadi canım oradan diyorum yani. Ya benim merak ettiğim sadece şu var. Filmdeki o kullanılan şeylerden kaçı gerçek hayata uygun? Ne bileyim o ateş yakma yöntemi, işte bıçağını yapıyor falan. Abi Değil onlar mi? uygundur da. Abi bak ben çok saçma bir şey. Abi Hı. kimse kakayı ishal falan olmuyor mu ya? Mesela kimsenin mi kolu acımıyor, bir yeri ağrımıyor, götü Tabii tutmuyor, öyle bir durum bilmem var ne. yani kesinlikle. Boynun tutulmuyor mu abi? Orada uyuyorsun hamakta, uyanıyorsun. Ben yemin ederim 3 gün felç geçiririm o hamakta Evet, uyusam ya. Hayır adam bırakıyor ya mesela Bradley'i. Ha. Yani o adam orada kangren olup ölmesi lazım abi baktığında. Aynen. Onun dışında Linda zehirleniyor abi. Kusuyor bugün biraz kötüyüm falan diyor. O kusmanın üstüne o balığı bir daha yesen 3 gün daha kusarsın mesela. Hani böyle gerçek hayattaki Survivor'da böyle ama. Evet bir farkı yok gerçekten. Abi ödül pilav geliyor bu sene. Bir onu bildiğim için. 1 kilo pilav yiyorlar, yemeğimiz yok, öleceğiz mi? Arkada arbiz gömüyorlar abi. Yani bunu bilmeyen yok artık bence yani. Ya filmin sonu da maalesef kötüydü. İşte Linda gerekli terfi alıyor. İşte hem kocasından intikam almış oluyor hem bir beyaz yakadan intikam almış oluyor güya. Ama düşündüğünde yani elde var 0. Evet elimizde kalan tek şey iyi oyunculuk oluyor. Abi ben genel perspektifte iyi ve kötü yanları, iyi yanları da çok, kötü yanları da çok olan bir film. Evet. Sentel. Ama bence kesinlikle çok keyifli bir film. 6,5 alır benden. Alır evet. 6 verdik IMDb'den. Aynen, 6 verdik. 6,5 ama yani. Hani 7 kesinlikle değil. 6'dan da bir çıtır iyi derim yani. O oyunculuk performansı bir çıtır üste yazdırır. Ya sadece şey güzel oldu. Yani bu tarz bir film izlemeyeli bayağı olmuştu. Özellikle yeni çıkan filmler özelinde. O yüzden iyi oldu yani. Ya aga en azından film kendini çok fazla ciddiye almıyor belli noktada. Evet, Belli ya bir yere filmin kadar. çizgisi fena değil gerçekten. Aga işte o dediğimiz yere kadar film kendini ciddiye almıyor. O dediğimiz yerde çok ciddiye alıyor bir anda. Hep aynı problem. Keşke almasa yani. Evet. Ya bir de son bir şey vereceğim. Son bir kapanış konuşması. Abi bak 2026 yılına geldik. Bu filmin bütçesi 40 milyon. Bence Spider-Man'le aynı gözüküyor bazı CGI'ler. bak yemin ederim CGI berbat gözüküyor ya. Abi bu Sam Raimi bir de en pimpirikli adamlardan biri bu konuda. Mesela bak Multiverse of Madness'ta kim ne derse desin deli iyi bir CGI var. O Doctor Strange'le Amerika Chavez'in düştüğü sahneye getir aklına. Tat diye inanılmaz bir CGI. Bu filmde abi o domuz fight'ta abi böyle bir Sharknado efekti var gibi. Yani evet hepsi. domuzu böyle hani şey bir domuz yapmışlar gibi. Hani böyle daha böyle gelişmiş bir tür gibi. Hani tam domuz gibi de değil ya. Domuz canavarı falan. Hani anladın mı? Böyle bilgisayar oyunlarında gördüğün tarzda bir domuz. Aga sıkıntı yani. şu. Şey olur ya animasyon bir karakterin yanına live action koyarsın da saçma Evet. sapan durur. Abi domuz Linda'nın üstünde domuz böyle bir bulanık duruyor ya. Böyle bir Evet. Photoshop'ta koymuşsun gibi domuzu Ne yazık yani. ki öyle. Bu kadar. Arkadaşlar filmi izleyebilirsiniz. Yani en azından gülmek için şalteri Evet, keyifli kapatıp bir film. izleyeceğim diyorsanız kesinlikle izleyin. Evde %100 izleyin. Düşerse kesin izleyin. Sinemayı da siz bilirsiniz. Çok Ya pahalı film sinema. tam şey böyle ATV'de çıkar ya. Anladın mı? Hani neymiş şu deyip böyle açarsın. Sonuna kadar böyle izlersin işte. Arada muhabbet edersin falan. Tam %100 o olur. tarz bir film. %100 Bittiğinde de olur. böyle bir iyi olursun yani. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sürü reaksiyon videomuz ve podcast'imiz var. İzlemeyi unutmayın. Abone olup like atarsanız da çok seviniriz. Abiciğim görüşürüz. Abi.